Ben uyuşturucu kullanırken kız kardeşim ölmüştü, abim ölmüştü, ablam ölmüştü ama bunların farkında değilim. En son eşim beni terk etti eroin yüzünden. İyice zaten depresyon tavan yaptı. Hiçbir inanç bile tutmuyordu beni zaten. İnanç kalmamıştı. Bir insan dese ki dünyada hem cenneti yaşadım hem cehennemi yaşadım, bir eroinman dese ben ona inanırım. Yani o cehennem azabı gibi bütün kemiklerin böyle parçalanıyormuş gibi o üşümeler, yanmalar, titremeler. Orada işte dizlerimin üstüne bir daha düştüm. Ya sen varsan dedim ben niye bu haldeyim dedim ya. Sen dedim var mısın dedim ya. Sorguluyorum yani varsan ben niye bu haldeyim? Bu kadar insan var niye ben? Derler ya bütün hücrelerimle, bütün zerrelerimle yapıyorum yani. O haldeyim ağlaya ağlaya, hüngür hüngür. Varlığını ispatla diyorum bana. 2 gün geçti, 3 gün geçti, ışıklarda duruyorum. Camdan işte bu benim tam dönüş hikayemin olduğu yer. Ben 35 yaşındayım, aslen Siirtliyim, doğma büyüme İstanbulluyum. 17 yıllık bir uyuşturucu geçmişim var, uyuşturucuya 13 yaşında düştüm ben. Doğu kökenli bir ailede dünyaya geldim. Kalabalık bir ailenin içerisindeydik. Çok çocuklu bir aileydi. Ailenin içerisinde çok çocuklu olması, ailenin de kültür ve eğitim seviyesinin düşük olması bizim sesimizin duyulmasına izin vermedi. Aslında biz çok haykırdık, çok bağırdık, çok sesimizi duyurmaya çalıştık çocukken ailemize ama duyulmadı bu. Ben de işte 13 yaşında o evin içerisindeki mutluluğu, huzuru yakalayamadığımdan dolayı ilk sokak deneyimlerim olmaya başladı. Yani sokaktaki arkadaş gruplarıyla tanışmaya başladım. Kesin ve kesin toplumda şöyle yargılar var. Biz de bu yargılarla çok muhatap olduk. İşte bu çocuklar şımarık, işe yaramaz, hırsız, üçkağıtçı, dolandırıcı, yalancı. Yani bir 13 yaşındaki çocuk bu süreci nasıl muhakeme edebilir ki? Yani ben uyuşturucuya bağlanacağım, her şeyimi kaybedeceğim. Her şeyimi kaybettikten sonra sokaklara düşeceğim ve işte hırsız olacağım, üçkağıtçı olacağım, dolandırıcı olacağım. İlk uyuşturucuya bağlandığında hiçbir çocuk bunun farkında değil, ben de farkında değildim. O dışarıda mutlu gruplar var, böyle heyecanlı, aşırı coşkulu, kendini iyi ifade eden çocuklar. Uyuşturucunun ilk kullanım başları buralardan geçiyor. Biz de kendimizi işte ailenin içerisinde ifade edemediğimizden dolayı biz de bu gruplara yanaşmaya başladık. Hiçbir çocuk da evde yine söylüyorum çıkıp da işte ben mutsuzum da gideyim uyuşturucu içim yok. O seni cezbetmeye başlıyor. Yani dışarıda çok kanca var. Fıtrat boşluk kabul etmiyor. Bize de ilk kancalar atılmıştı orada. Biz de fark edemedik. Merak ediyorsun. İlk zaten uyuşturucuya bağlanma duygusu merak duygusu. Benim de işte merakla niye bunlar bu kadar mutlu, niye bu kadar coşkulu deyip yaklaşmaya başlamıştım onlara. İlk uyuşturucuyla böyle tanışmıştım. Esrarla tanışmıştım. Mahsumdu bizim için o zaman. Kendimizi iyi ifade etmeye yarıyordu. Maalesef hatalı bir düşünce. Biz de esrarla tanıştık. Tabii 13 yaşındayız. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Mutlu olacak bir materyal, bir madde yakalamışsın. Gidiyorsun arkadaşlar grubunun içerisinde kendini evin içerisinde ifade edemediğin için oralarda ifade etmeye başlıyorsun. Rahat hissediyorsun. Şimdi yaptığım işten dolayı biliyorum uyuşturucular beyinde mutluluk hormonu salgılıyor. Dopamin denen bir kimyasal var. Onu salgılıyor. Sosyal çevrede işte sana kancayı takıyorlar. Uyuşturucuyla ilk etaplar başlıyor. Benim de böyle başlamıştı ilk etapım. Esrar tabii benim ilk başlangıç kapımdı. Onunla beraber sonra alkol de gelmeye başladı. İşte esrarla alkolü beraber tüketiyoruz. Yine beyinde şöyle bir durum var. Uyuşturuculara ve alkole belirli bir süre sonra beyin tolerans gösteriyor. Artık kafa yaşamıyorsun. Yaşayamadığın için artık uyuşturucuyu değiştirip yeni bir aslında mutluluk maddesi yakalaman lazım. Ben de bu süreçlerde işte hapa geçmiştim. Ekstazi, şeker derler toplumda. Yani çokça zaten gençlerin en çok kullandığı uyuşturuculardan biri bu. Neyse işte esrar, hap devam ediyor. Bu süreçlerde ben de liseye gidiyorum işte. Lisede artık iyice tam bağımlılık gelişmişti ama farkında değilim ki bir şeyin. Çünkü daha kayıp yok. Kayıp olmadığı için bağımlılığı kabul etmem de mümkün değil. Zaten fıtrat kabul etmiyor abi. Düşünsene dışarıdan seni bir toz, bir hap kontrol ettiğini kabul edeceksin. Bunu kim kabul eder? Etmek istemiyorsun, işin içinde mutluluk da var. Haz var, zevk var, lezzet var. Lise bitmeye başladı. Artık ağır ağır kimyasallarla başladık tanışmaya. Bu arada işte lise bitti, üniversiteyi kazandım ben. Şehir dışında bir üniversiteye gittim, iyice rahatladım. Alan da genişledi. Şimdi İstanbul'dan gelmişiz, hızlı çocuklarız. Gittiğimiz şehirde de biraz böyle varoş bir semte gittik. Orada ev tuttuk falan. İlk başta yurttaydık. Uyuşturucuyu oraya da taşıdık. Üniversiteye de taşıdık. Şimdi yapıyoruz o dönem bahsettiğim yıllar, 2000'li 2003'lü yıllar. Esrar'da kova diye bir olay var. Kova yapıyorum işte, bütün gençleri toplamışım. Çocuklar, o yaptığım bir tezgah var. Şimdi anlatmayacağım tarif olmasın gibi. Böyle kova dediğimiz tezgah, onu anlayan anlayacak bir
Bu ne diyorlar? İcat, mucit. Bu nasıl bir şey? Hepsi böyle şaşırıyor, izliyor ama harbi mühendis gibi kesiyorsun, biçiyorsun, doğruyorsun, ona kapak yapıyorsun falan filan. Derinliğini ayarlıyorsun. Bir elinde metre falan yok yani. Tezgah yok yani. Bu üniversiteden atılma sebebim de uyuşturucu benim. Üniversiteden atıldıktan sonra zaten artık tam uyuşturucu müptelası olmuştum. İşte o süreçte aslında şöyle bir durum vardı. Ben uyuşturucu kullanırken kız kardeşim ölmüştü, abim ölmüştü, ablam ölmüştü ama bunların farkında değilim. Bunlar teker teker benim hayatımdan çıkıyor. Bir gün evde yatıyorum. Eroinmanım yine o zaman. Yine cebimde param kalmamış. Kriz çekiyorum. Sabah uyandım, telefon çalıyor. Telefona bakmak bile istemiyorum. 3-4 kere çalınca açtım. Kız kardeşim telefonda. Yani kız kardeşim abi anne ölüyor diyor. Ben ona para var mı diyorum. O abi anne ölüyor, duymuyor musun beni diyor. Duymuyorum. Kesinlikle burada bir şey yok ya. Duymuyorum, sesini duymuyorum. Çünkü ilk önce benim tedavi olmam lazım. O krizi atlatmam. Ben ona diyorum ki para var mı? Bu konuşma aramızda 3-4 kere böyle tekrarlandı. Anne ölüyor, yetiş. Ben diyorum ki para var mı? Kız kardeşim para var dedikten sonra anne ölüyor'yu duymaya başladım. Ve anne ölüyor'yu bile algılayamıyorum. Şöyle bir durum var. Kız kardeşime dedim ki işte sen bana parayı ver. Ben gidip tedavi olayım. Yani o eroini iğneyle yapayım. Sonra geleceğim, ben annenin ölümüne yetişeceğim. Yani hatırlıyorum, cenaze evinin yakınına gitmiştim ben. İşte kız kardeşim bana parayı vermişti. Parayı aldıktan sonra torbacıya gidip eroin aldıktan sonra iğne yapmıştım. Hala kalkıp gitmiyorum. Anne ölüyor çıkmış aklımdan yani. Yani unutmuşum, duymuyorum. Kız kardeşim bir daha beni aradı. Abi dedi, anne ölüyor, seni çağırıyor dedi. Gelmen lazım dedi. Kadın dedi 2 saattir seni sayıklıyor dedi. Yani zar zor oradan kalkıp gittiğimi hatırlıyorum ama cenaze evi yeri kalabalık. Yani böyle dışarıdan giriyorum ama iğrenç bir adama bakarsın ya, öyle bakıyorlardı bana. O gözümün önünden hiç gitmiyor işte. İçeri girip annem de salonda yatıyordu çekyatın üzerinde. Yani anneme, kız kardeşim anneme yaklaşıp abi geldi demişti. Şimdi yaklaşamıyorum. Annemle aramda böyle bir duvar var ama geçemiyorum. Aslında o duvarı geçmek istiyorum. Anneme yaklaşıp dokunmak, sarılmak istiyorum ama ben de kendimden tiksiniyorum. Yani kadın ölüm halinde bile beni sayıklıyor. Annem böyle doğrulmaya çalışmıştı orada. Ben gidip belinden tutmak istiyordum, işte kaldırıp elini tutmak istiyordum. Yapamadım. Yani 3-4 dakika öyle o şeyin içerisinde gidip geldim. Sonra koştum, böyle sarıldım. Elinden tuttum. Rahmetli annem bana Dino derdi. Yani Dino diye çağırırdı beni. Elimi sımsıkı tuttu orada. Ben o kelimesini hiç unutmam. Dino dedi, eğer dedi bu zıkkımı bırakmazsan dedi hakkım sana haram olsun dedi. Eğer dedi bırakırsan dedi ananın ak sütü gibi helaldir dedi. Sonra kadın zaten tekrar yattı. Hatırlıyorum yani kısık kısık seslerle Allah Allah, zaten orada birkaç dakika içinde de Allah'ın rahmetine kavuştu. Algılayamıyorum çünkü uyuşturucularda şöyle bir şey var, belirli bir süre kullandıktan sonra kişinin beyninin mantıklı muhakeme eden bölümünü bozuyor abi. Yani o algılama, yargılama, karara bağlama, işte kayıp var mı yok mu, avantajlı mıyım, dezavantajlı mıyım, kişi bunları görmüyor. Sadece gördüğü tek bir şey var. Maddeyi bulmak, para bulmak. O süreçte abim ölmüş, ablam ölmüş, kız kardeşim ölmüş. Farkında değilim. Hayatımdan birileri eksiliyor benim. Evet, yani ailede 5 ölüm gördüm ben bu süreçlerin içerisinde. İyice zaten depresyon tavan yaptı. Hiçbir inanç bile tutmuyordu beni zaten. İnanç kalmamıştı. Üniversiteden atıldık, İstanbul'a geldik. Rahmetli babam da kanser o dönem. İşte Doğu kökenli bir aile, başladılar. Bunu da başaramadın, yazıklar olsun. Gözümü bir açtım, tekstildeyim. Yani elektrik elektronik bölümünden atılmışım. Tekstilde buldum kendimi. Tekstilde tabii gittim, şimdi ben uyuşturucu kullanımım devam ediyor. Bir gittim, orada da kullanılıyor. Yani gittiğim her yerde bu olay devam ediyor. Uyuşturucu kullanımı devam ediyor. Yine hap atıyoruz, işte esrar içiyoruz, alkol içiyoruz. Ara ara taş, kokain içiyoruz. Artık bayağı yükseldik yani, gidiyoruz yani. Kazandığımız paranın yarısından çoğunu uyuşturucuya yatırıyoruz. Neyse işte o süreçte ben askere gittim. Askerde de devam etti bir süre bağımlılık. Askerden geldim, babam vefat etti benim. Babamı kaybettikten sonra zaten otorite algısı yıkıldı evin içerisinde. Yani daha bizi tutacak hiç kimse yoktu. O sürede artık eroinmandım ben. Yani babam öldü. Babam öldüğünde ilk eroinle temaslarım başlamıştı artık. Eroinle tanıştım. Dedim ki işte bunu bırakayım. Babamın vasiyeti var, evleneyim. Annem de o arada kız bakıyor işte falan. Neyse işte evlendik. Tövbe ettik, daha içmeyeceğiz. Kesinlikle bu iş olmayacak. 2 de çocuğum oldu.
çocuklarımın olduğunun bile farkında değilim. Yoğun eroin kullanıyorum, iğne kullanıyorum. İğneyi kullanırken de 3-4 tane maddeyi karıştırıyorum. Eroin, içine 2 tane tıbbi ilaç, işte kokain, metamfetamin, böyle 4-5 tane maddeyi karıştırıp insülinle başlayan yolculuk 5'lik iğneye kadar devam etmişti yani. En son eşim beni terk etti eroin yüzünden. İşte ben bir gün evden tartışarak çıktım. Geldiğimde eve dağınıklık var. İlk başta şöyle düşündüm, herhalde eve hırsız girdi. Yani birkaç tane de elektronik malzeme yok evde. Onu aradım işte, neredesin falan filan. Başladı saydırmaya. İnşallah sokaklarda geberirsin falan. O da bunalmış demek ki, yapacak bir şey yok. Sonrasında bende evde ne kadar eşya var. Her şeyi sattım, benim sokak hayatım başladı. Sokağa düştüm. Yani hiç sokağı bilmiyorum, 26 yaşında falanım. Benim 3 sene sürdü orada sokak hayatım, 7-24. Yani o sokakta yaşadıklarımı hala aklım almıyor. Ben o süreçlerde nasıl yaptım bunları, nasıl oralara düştüm. Sonrasında sokakta o 700 lirayla bir hafta 10 gün kadar idare ettim. Belki 2 hafta, tam hatırlayamıyorum. Orada anılar silik silik. Şimdi sokakta bazı gruplar vardı işte. Bunlara katılıp artık uyuşturucu parasını bulman lazımdı. İşte hırsız grupları var, işte marketten bir şeyler çalıp, işte iş yerlerinden, inşaatlardan bir şeyler çalıp uyuşturucuya yatırdıkları bir süreç var. İşte bütün çekçekçilerden bahsetmiyorum, bütün kartonculardan bahsetmiyorum. Aralarında çok düzgün var, ben bunu gördüm. Bir grup var, işte bu karton toplayıp uyuşturucu parasını temin ediyor. Bir grup da sinyal yapıyor, işte 1 liram var mı, 5 liram var mı, 3 liram var mı, karnım acıktı, yolda kaldım, akbilimi doldur. Bunlarla zaten gün içerisinde beşeri hayatta çokça karşılaşıyoruz. Ben de bu grupların içerisinden birini tercih etmem lazım ki uyuşturucu kullanımımı devam ettireyim. Bu süreçte ilk önce para bittikten sonra hırsız gruplarına yakın durdum. Aslında hiç yapmak istemiyordum. Hiç huyum değil. Hiç bana göre değil. Nasıl hırsızlık yapacağım? Hiç öyle bir şey yapmamışım ki. Kendime yakıştıramıyorum. Neyse hırsız gruplarına yaklaşmaya başladım. Mecbur şimdi. Daha o zaman kılık kıyafet de düzgün, bozulmamış. Yani daha evden giyindiğimiz gibi çıkmışız. Allah da nasip etmedi. Daha ilk markette ben yakalandım. Yani 1 litre falan, 2 litre miydi neydi, zeytinyağı aldım. Aldım, yakalandım. Yani o bir zeytinyağı için herhalde akşama kadar dayak yedim. Feryat figan yerdesin, anlatıyorsun, uyuşturucu kullanıyorum, bunu yapmak istemiyorum. Ya ne olur bırakın beni, çıkmam lazım. İşte eroinmanım, acı çekiyorum. Yani personelinden marketin patronuna kadar gelen vurdu, giden vurdu. En son zaten beni öldüm diye depoya bıraktılar o zeytinyağı için. Sonra işte yine İstanbul'da bir yerde arabadan beni fırlattılar öldüm diye. Bir çöp konteynerinin yanına fırlattılar aslında beni. Akşamüstüydü, böyle karanlık, hafif çökmeye yakındı. Orada şeyi fark ettim, insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu fark ettim. Yani bir litre zeytinyağı, 2 litre zeytinyağı neyse. Dünya olsa ne olur ya? Yani bütün dünya gitse ne olur? Bir insan, aslında bütün alem bir insan için yaratılmış. Orada bana çok acı bir yumruk olarak inmişti o. İşte çöpün kenarındayım akşam saatleri. Bağırıyorum, çağırıyorum insanlara, yardım edin. Yani o da kısık bir sesle. Ağzım, yüzüm, gözüm mosmor. Bütün vücudum mosmor yani. Yani vurulmamış, dayak yememiş, hiçbir yerim kalmamış. Sonra yine bana bir sokak çocuğu geldi, yardım etti. İşte tedavi etti beni. Eroinin krizini de yaşıyorum. Yoğun kriz yaşıyorum. İşte o eroinin krizlerini bir insan dese ki dünyada hem cenneti yaşadım hem cehennemi yaşadım, bir eroinman dese, ben ona inanırım. Yani o cehennem azabı gibi bütün kemiklerin böyle parçalanıyormuş gibi o üşümeler, yanmalar, titremeler, kusmalar geldi işte, aldı beni. Koluma girdi, sürüne sürüne götürdü işte beni. Orada bir iğne yaptı bana. Biz ona tedavi diyoruz. Eroinmanlar tedavi etti beni. Kendime geldim. Sonra zaten bir daha o süreçten sonra hırsızlığa yaklaşmadım. Ki zaten de yapmak istediğim bir şey değildi. Allah da izin vermedi. Hemen kesti önünü. Neyse işte ondan sonra çekçek grubuna katıldım. Onu da yapamadım. Yani 1 hafta 10 gün yaptım. Eroin artık beni fiziksel olarak zaten bitirme sürecine girmişti. Yani bir deri bir kemik kalmıştım. Yaklaşık 1.90 boyunda bir adam düşünün. 40-50 kilolarda. İnan belimi tutsan 2 elinle şöyle tutardın yani o dönemlerde. Eroin beni o kadar zayıflatmıştı. Şimdi artık kaldı son grup, sinyalci grubu. Utanıyorum da yapamıyorum. Eroini yapıyorum. Normalde uyuşturucu bazı utanma perdelerini yıkar, bitirir insanda. Gidersin çok rahat bir şekilde Ben yapamıyordum. Sonra bir çocukla tanıştım.
tıbbi bir ilaç önerdi bana. Dedi ki bunu dedi işte eroinin içine karıştırırsan dedi o dedi utanma perdelerin kalkar dedi. Karıştırdım. Yoldan geçen adamı durduruyorum. 50 yıl ahbabımmış gibi. Adama anlatıyorum bir hikayeler, bir senaryolar. Yani normalde 3 lira 5 lira alacağım adamdan 50 lira 100 lira para alıyorum. Bundan sonra hem uyuşturucu bağımlılığım, bununla beraber de tıbbi ilaç bağımlılığım gelişti. Yani ikisini karıştırıp sadece eroin de artık beni tedavi etmiyordu. Eroin içine onu da karıştıracağım ki o sinyali devam ettireyim. Artık yürüyerek sinyal yapıyordum o süreçlerde ama yürüyecek takatim kalmadı. Kendime bir tane ışıklar bulmam lazımdı. Biz öyle diyoruz işte ışıklarda sinyal yapacaksın, ışıklarda duracaksın. Artık zaten üstüm başım yırtık pırtık, saçım sakala karışmış. Yani belki bir senedir banyo yapmamışım öyle düşünün. Hiçbir şekilde iç çamaşırımı değiştirmemişim, kıyafetlerimi değiştirmemişim. Bitiyim yani bitik durumdayım. Işıklarda duruyorum böyle kıştan bahara doğru bir geçiş var. Artık o benim kurtulma senem. 2-2,5 senedir bu süreçte sokaklardayım, devam ediyorum. 3. sene öleceğim artık, bittim yani bittiğim noktalardayım. 2016'nın falan kışıydı, yoğun bir kar yağmıştı. Gece tipi var. Ama nasıl bir tipi var? Yani adam öldürür öyle bir tipi var. 3-4 tane iğne yaptım. Yani öleyim diyorum ya, kurtulayım diyorum ya. Bu nasıl bir şey diyorum ya. Ben bu acı çekilmez. Böyle ufacık bir esinti vücudunun bir yerine değiyor. Kalp krizi geçirecekmiş gibi hissediyorsun. Ben de o zaman işte Ok Meydanı tarafından metruk bir mekanda kalıyorum. Yanık ev diyorlardı o zaman o dönemde. Orada da benim bir battaniyem var ama gittim battaniyeyi aldım. Taş olmuş battaniye. Üstümü örteceğim ki biraz ısınayım diye. Zar zor yürüdüm falan. Oda değiştirdim. 2 odalı bir yerdi. Yerler zaten hep iğne, işte ne bileyim folyo, şırınga kırıkları, cam, mam öyle bir yer yani. Baktım işte karşımda 3 tane köpek var. Böyle karşımda duruyorlar. Benim hatırladığım dizlerimin üstüne çöktüm. Dedim hayat hikayem bitti dedim benim burada dedim. Donarak öldüm dedim. Bitti dedim. İğne yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Yani yüksek doz vurayım bari bu acıyı çekmeyeyim diyorum. Neyse dizlerimin üstüne çöktüm. Tak omzumun üstüne düştüğümü hatırlıyorum. Sinema perdesi kapandı. O perde kapandı. Sabah gözümü açtığımda enteresan bir durum. Biri beni uzandırmış böyle. O yan durmuyorum böyle. Uzanmış duruyorum. Sırt üstü duruyorum böyle. Bir tane köpek burama yatmış böyle. Buramı kapatmış böyle. Bir tane böyle ensemde şeyimde. Bir tane ayaklarımda. Allah Allah dedim ya. Allah Allah dedim bir uyandım. Yani bir hayatımı da o köpeklere borçluyum ben. O 3 tane köpeğe ben bir hayat borçluyum. Bunu da ayıldıktan sonra anladım. Şimdi o zamanlar fark edemiyorsun. Ya diyorsun tesadüfen köpekler geldi seni kurtardı diyorsun falan. Akşam eline işte bir tavuk mavuk almışsın kasaptan gidiyorsun sen de onlara iadeyi ziyarete gidiyorsun. Allah istemedikten sonra yaprak kıpırdamazmış. Sen istediğin kadar de ki öldüm, bittim, bitti bu sefer Allah bitti demeden kralı bitti desin. Desin ki ben bu alemin işte padişahıyım. Senin amel defterini kapatamazsın kardeşim. Kapatamazsın, kapatamıyorsun. Allah bunu bana yaşattı yani. Allah bunu bana bir köpekle gösterdi. Akşam biz de yine dediğim gibi iadeyi ziyarete gittik. Bir poşet tavuk falan filan. Aldım karşıma sohbet ediyorum. Kardeş diyorum falan. Sanki o da benimle iletişim kuruyormuş gibi. Allah Allah böyle hissediyorsun onu yani. O Ok Meydanı'ndan çıktım. Levent'te artık bahar gelmiş. Işıklardayım. Işıklarda duruyorum. Sinyal hayatım devam ediyor. Orası benim dükkanım gibi. Sabah 7'de 7.30'da trafik başlıyor. Tam karşısında çimenlik var. Oraya da bir karton atmışım. Evim orası, dükkanım burası. Arasında gidip geliyorum. Ama bitik bir haldeyim yani. Ya o arayı yürüyorum. Arası diyelim ki 20 metre, 25 metre. O arayı yürüyorum ya 3 kere dinleniyorum gidene kadar. Bir yerde duruyorum, bir dinleniyorum, mola veriyorum. Bir daha yürüyorum falan filan. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Normalde yaşamam mümkün değil o standartlarda. Çünkü şöyle bir durum var. Bir şey yiyip içmiyorsun doğru düzgün. Bir top kek, bir meyve suyuyla bütün gününü geçiriyorsun. Bazen onu da yemiyorsun. İşte aylardan Nisan'ın sonuna doğruydu galiba yanlış hatırlamıyorum. Yine Mayıs'a giriyoruz. Ramazan başlayacak. Ramazan ayındayız. Benim haberim yok. Yani Türkiye'de Ramazan var. Ben habersizim. Hala eroine devam. Işıklardan para topluyorum falan. Yani bir gece o çimenlikteki evlerde oturuyorum. Karşıda da bir pizzacı var. Bir dilim pizza aldım. Yiyeceğim o pizzayı dedim. Ulan bugün dedim nevaleyi bulduk. Nimeti bulduk falan filan. Sokakta işte 17-18 yaşında bir çocuk kalıyor. Sarışın bir çocuk. Yanıma geldi. Abi dedi ben açım dedi pizzayı bana ver dedi. Ulan oğlum dur 2 gündür yemek yemiyoruz mübarek.
Ya baktım çocuk hem daha toy bilmem ne. Al dedim sen ye dedim. Orada işte dizlerimin üstüne bir daha düştüm. Ya sen varsan dedim ben niye bu haldeyim dedim ya. Sen dedim var mısın dedim ya. Sorguluyorum yani varsan ben niye bu haldeyim? Bu kadar insan var niye ben? Üstüne birkaç gün geçti. Ben ona gider yapıyordum, o bana gider yaptı. Ben varım dedi. O varım mesajını ben sonradan anladım. Ayıldıktan sonra anladım. Orada nasıl bir gider yapmışsak haşa bizim haddimize de iyi gider ama o kafalarla yapıyorsun abi. Sen varsan diyorsun ki ben niye bu haldeyim ya? Senin adaletin bu mu? Derler ya bütün hücrelerimle, bütün zerrelerimle yapıyorum yani. O haldeyim. Ağlıya ağlıya, hüngür hüngür. Varlığını ispatla diyorum bana. 2 gün geçti, 3 gün geçti. Işıklarda duruyorum. Camdan işte bu benim tam dönüş hikayemin olduğu yer. Şimdi ablayı kafam iyi olduğu için tanımıyorum. Tanımış gibi yapacağım ki para alayım ondan, para koparayım. Eroin kurtarayım. O abla falan filan. Neyse abla indi arabadan. Abla konuşmaya başlayınca ben zaten yerin dibine girmeye başladım. Ama o süreç içerisinde de ondan yine para aldım. Para aldıktan sonra gerçek iletişim kuruluyor, frekans kuruluyor onunla. Parayı aldım abladan. Biraz sohbet edince yerin dibine girdim. Çocukluk arkadaşımın annesi. Benim rahmetli annemin de arkadaşı. Yani eroin kullanırken o süreçlerde annemle babamı da kaybettim. Allah rahmet eylesin. Biraz sohbet ettikten sonra orada bir fotoğraf çekti. O fotoğrafı Çin'deki arkadaşıma yolluyor. Akif diye bir çocukluk arkadaşım var. Fotoğraf Çin'e gidiyor. Akif diyor bu bizim Fatih değil mi? Benim işte biz çocukken aynı eve girip çıkan kardeş gibi büyüyen öyle aileydik aslında. Komşu değildik de aslında aileydik biz. Annesi Fatih deyince hemen yardım edelim, kurtaralım. Suzan anne bana dönüp orada ayıldıktan sonra Suzan anneyle sohbet ederken bana anlatmıştı. Suzan anne benim hayatımın dönüm noktası işte. Bana dokunuşu yapan insan. Fatih kurtulmak istiyor musun demiş. Yani bu işten kurtulmak istiyor musun demiş. Ben işte o yere çökük halimle falan Allah için beni kurtarın demişim. Suzan anneye. İşte o Suzan anne Akif'le iletişim kurduktan sonra orada duruyorum ben. Ertesi gün gel dedi gidelim hastane sürecini başlatalım. O zaman rehabilitasyon bilmiyoruz, iyileşme ne bilmiyoruz, bağımlılık ne bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bir şey var hastaneye gideceğiz. İşte serum merum takacaklar, detoks olacağız, normal hayatımıza döneceğiz. Öyle zannediyoruz ama iş öyle değil. Neyse ertesi gün yine bir yağmur var. Üstüm başım yırtık pırtık, saçım sakala karışmış. Yani yağmur yüzümü yıkadı öyle söyleyeyim. O yüzümdeki karalığı yağmur götürdü. O haldeyim yani. Girdim eve, yanlış anlamayın. O halde eve kimse kimseyi almaz. Yani o benim o halimde, o eve ayakkabı ayağıma yapışmış artık. O durumdayım yani. Çıkardım çorabı falan, ayağıma bakıyorum, utanıyorum. İçeri çekiyorum böyle ayağımı. Görmesin diye utanıyorum yani. Suzan anne fark etmesin diye. Suzan anne gel oğlum gel dedi içeri. Neyse bir işte yarım ekmek arası peynir domates yaptı. Bize çocukluğumuzda hep yapardı Allah razı olsun. Biz onu yerken Akif abiyle görüntülü konuşmaya başladık. Suzan anneyle bizim işte hastane sürecimiz başladı o süreçte. İşte hastanelere gidiyoruz. İlk hastaneye gittik. Suzan anne vezneye parayı yatırdı. Allah razı olsun bütün o ekonomik süreçlerde yardım ediyor bana tabii. Berbere merbere gittik, tıraş olduk falan filan, üstümüzü değiştirdik ama bitik durumdayım. Aynada kendime bakıyorum, ağlıyorum yani. Bu sen misin diyorum yani. Hiç fark edememişim. Aynaya bakmayalı 2 sene geçmiş belki. Yüzümü görmeyeli 2 sene geçmiş belki. Hastaneye girdik. Suzan anne gitti dedi ben geleceğim işte. Sana dedi yemek getireyim, kıyafet getireyim falan filan. Ben hastanede tek başıma yatıyorum. 1 saat sonra hemşire geldi hemen serumu söktü falan. Seni burada yatıramayız, vezneden parayı al çıkışını yap dedi falan. Ya nasıl yatıramazsın kardeşim, ben bu kriz halimde beni çıkaracaksın dışarı bilmem ne falan. Neyse ben parayı görünce dedim alayım parayı gideyim içeyim. Orası işte tam kırılma noktası. Kaderin değişecek ya, Allah değiştirecek ya. Vezneye kadar yanaştım. Parayı alıp gitsem içerim yani, paramı verecekler. Dedim ben Suzan anneyi bekleyeceğim dedim. Parayı almıyorum dedim. Orada ne oldu? Allah ilhamen mi artık bir şey oldu. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Hatırladığım şey, kullandığım kelime, ben burada oturuyorum, bekliyorum. Orada da bir merdiven vardı. Buradan beni kimse kaldıramaz. Suzan anne parayı gelsin alsın. Başka bir yerde deneyeceğiz. Şimdi Suzan anneyle hastane süreçlerine başladık. Türkiye'de de ismi geçerli hastaneler bunlar yani. Büyük hastaneler. Gezdiğimiz 5. 6. hastane. Gittiğim yer diyor ki tıbben yaşaması mümkün değil bunun diyor. Allah Allah, oraya gidiyoruz. İşte gittiğimiz yer artık bir sürü rapor oluşturmuş. Kan almış, test almış falan. Bak yatıramayız falan filan. Yine büyük bir hastaneye gittik. Oturuyoruz. Ben düşmüşüm yere. Yani kelime-i şehadet getirdiğimi söylüyor Suzan anne diyor. Kelime-i şehadet getirdin diyor. Parmağını kaldırdın diyor. Yere düştün diyor. Hasta bakıcı ayağımdan sürükleyerek beni odadan dışarı çıkarmış. Gözümü bir açtım, sedyedeyim. Aşağıda kapının önündeyim. Artık hastaneler beni kabul etmiyor. Yani tıbben yaşamam mümkün değil. Sadece bilimle baktıkları için mübarekler Allah'a ıskalıyorlar. Aslında Allah var. Bir kardeşim bir aklını başına alsa, bir görebilse can
çıkmamış yani. Niye ümit kesiyorsun? Özel hastanelerin hiçbiri kabul etmedi. Biz karşıda Haydarpaşa Numune Hastanesi var. Son çare artık kendimizi oraya attık. Yani çok büyük acı çekiyorum. Öyle yoğun acılar çekiyorum ki o acıları kesebilmek için bir çare arıyoruz. Yattık işte başımda 6-7 tane doktor geziyor ama ben her birini 3'er 4'er görüyorum. 30 kişi geziyormuş gibi görüyorum yani. O durumdayım. Her şey birbirine karışmış. Yoğun kriz çekiyorum yani. Eroinin krizi. Yani kaçıp gidebilsem içeceğim aslında. Takatim yok. 2 kişi kolumdan götürüyor. Gözümü açtım. Başımda şu an yaşayan ablam. Suzan anne duruyor ama her şey çok karışık. Bir uğultu gibi bir ses duydum böyle ama inanın öleceğim yani. Ben de hissediyorum çünkü nefes alamıyorum. Hiçbir hareket yok. Sadece acı çekiyorum. Oradan galiba bir psikiyatrist hanım doktordu. Buna dedi morfin vuralım dedi. Bu çocuk acıya dayanamaz dedi. Orada bana bir morfin yaptı işte. Nefes geri geldi. Allah o nefesi verecek ya, sebebi de o iğne kıldı aslında. O nefes geri gelecek ya. Aldığım nefes şuydu yani. O iğneyi vurduktan sonra ya 15-20 saniye sonra oh diye böyle bir ses geldi. Oh diye bir yani hissettim böyle. Nefes ciğere iniyor yani. Ama tabii bitmedi. 2-3 saat sonra yine kriz başladı. Yine sıkıntılar, yine nefes kesilmeye başladı. Devlet hastanesinin de yapabileceği bir şey yoktu. Biz oradan çıkışı yapıp SUFA Vakfı'na geldik işte. Bağımlılık birimleri var. O bağımlılık birimlerinde iyileşme sürecim başlayacak. İşte tabiri caizse aslında onlar da beni öleceğim, öldüğümde mezar yeri belli olsun. Sokağa dönsem sokakta öleceğim. Hiçbir yere gömemeyecekler beni aslında. Yıkarız, kefenleriz, defnederiz. Bu kardeşi diye aldılar. Ben yaklaşık 40 gün mü 50 gün mü nerede olduğumu bilmiyordum. Öyle yoğun acılar çekiyorum ki çocuklar orada işte eğitimler görüyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, kendilerine gelmeye. Benle de ilgilenen eski bağımlılar var bu süreç içerisinde. Ama yani takatim yok. Otursan olmuyor, kalksan olmuyor, yatsan olmuyor. Hiçbir şey yok. Zaten suya değemiyorsun o kriz sürecinde. Kalp krizi geçirecekmiş gibi hissediyorsun, ölecekmiş gibi hissediyorsun. Banyoya giremiyorsun. Bir gece işte masa tenisi var holde. Masa tenisi oynanıyor. O masa tenisine tutuna tak yatağıma gideceğim uzanayım diye. Gidemedim, orada dizlerimin üstüne çöktüm. Yani dizlerimin üstüne düştüm. Yana devrildim. Zar zor ayağa kalktım. Yani feryat figan orada bir dua ettim. Kurtar beni ya da benim canımı al. Bu acıya artık dayanamıyorum yani. Çekecek gibi bir durum yok yani. Bu acılar dayanılacak gibi ama nasıl yani? Böyle derler ya, bütün zerrelerimle, hücrelerimle dua ettim. Öyle bir dua ettim orada. Ağlıya ağlıya da böyle sürüne sürüne de yatağıma gittim. Hatırlıyorum yani. Yatağa yattım. Bir rüya gördüm işte. O gece bir rüya gördüm elhamdülillah. Bir rüyada işte böyle flu bir aslında renkler canlı değil. Yani rüyada bile her şey flu, daha gerçekçi değil yani. Orta boylu bir zat işte sarıklı falan filan cübbeli mübbeli bir zat geldi. Şöyle geldi yanıma oturdu. İğne çıkardı. İşte omuzdan mı kalçadan bir yerden bir iğne yaptı bana. Şöyle bir vurursun ya sen iyi olacaksın inşallah. Böyle tak tak vurdu. Abi o gece yatmışım. İlk uykuyu ben tabii arada yatıyorum ama 3 dakika 5 dakika uyuyamıyorsun. O eroinin krizleri öyle yoğun yani yatırmıyor adamı. Öyle büyük acılar çekiyorsun ki düşünsene bir insan normalde zaten 30-40 gün yatmasa delirir ya. Delirir yani. O süreçlerde de yine söylüyorum. İmkanım olsa, takatim olsa kaçıp gidip içeceğim. Gidemiyorum. Bütün cebimde para yok, yürüyecek halim yok. Yani adım atacak halim yok. Sabah oldu kalktığımda abi o gün işte benim tam dönüş noktamdı. Allah'ım dedim renkler, tonlar algılayabiliyorsun. Zaten eroin insanın gözüne bir perde indiriyor. Renkleri, tonları, lezzetleri, hissiyatları hiçbir şeyi algılayamıyorsun. Hiçbir şeyi hissetmiyorsun. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı masasına oturduk. Benimle beraber de bir bağımlı var. Abi yumurtaya bakıyorum, peynire, zeytine. Renkler elmas gibi geliyor bana. Bunlar nasıl canlılıklar diyorum ya. Renk insana keyif verir mi ya? Onları unutmuşum ya. 3 sene olmuş o renkleri unutmuşum. Tonları unutmuşum. Allah'a şükürler olsun o günden sonra ilk ayağa kalkış süreçlerim başladı. Artık ayağa kalkmaya başladım, yürümeye başladım. Yani namaz kılmaya başladım. Ama tam böyle o inanç oluşmuş dersen daha tam oluşmamış ama bir yaratıcı var artık biliyorum yani ispatladı kendini. Allah varmış yani onu harbiden hissettim yani. Hem de öyle bir varmış ki ondan habersiz hiçbir şey yokmuş aslında. Yani biz şöyle zannediyoruz, evet Allah var, cennet var, cehennem var, haram var. Hep böyleydi bizim için. Sonra baktım ki öyle değil ya, ondan habersiz var ya. Hiç kimse hiçbir şey yapamazmış. Yani şu an burada bu konuşmayı bile yapıyorsak onun müsaadesi var. Ya onu hissettirdi bana. Her an her şeye müdahale eden bir Allah. Öyle bir Allah'a yakalattı bana bu süreç aslında. Sonunda yakalattı. Neyse ayılmaya başladım artık. Bu süreçlerde biz de eğitimlere giriyoruz falan. Bu alanda geliştiriyoruz kendimizi. 6 ay falan geçti. 6 ay sonra işte her insanın düştüğü o nefissel hataya ben de düştüm. Sen oldun oğlum. Sen oldun sen git. Ya dışarıdan da insanlara yardım edersin. Tabii öyle olmadı. Allah orada
yine bize bir ders verdi. Ben işte o dernekte oturuyorum. Bir tane sokaktan çocuk geldi. Onun da ayağında terlik var. Yine yağmurlu bir havada geldi. Tevafuk işte, Allah gönderecek ya, bir şeyleri hatırlatacak ya, kafamıza vuruyor anlayalım diye. Yoksa bizde o anlayacak idrak, şuur yok yani. Bize anlatacak diye öyle yedirdi bize onu. Onun da ayağında terlik var, üstü başı sırılsıklam falan filan. Ben de o süreçlerde kaçma süreçlerindeyim. Kaçar giderim, yoluma bakarım artık, tamam hesabım. Çocuk bana hayatımın dersini verdi gitti yani. Ona baktım, kendimi gördüm. Oğlum dedim, işte sen buydun lan dedim. Gideceksin yine bu olacaksın ki dedim yani. Sen nesin ki dedim. Sen kimsin ki dedim. Neyse çocuk içeri girdi, biraz sohbet ettik falan filan. O da sokakta kalıyormuş, ailesi sokağa atmış falan. Çocuk, ben dedi gideceğim dedi, ailemle görüşüp geleceğim dedi ama öyle dışarı çıkarmak istemedim. Benim gönlüm el vermedi. Benim ayağımda da o zaman, ben beyaz spor ayakkabısını severim. Beyaz bir spor ayakkabı almışım. Yeni de almışım. Gittim, mescit var bizim, orada abdest alma yerleri var, ayakkabılık var. Ayağımdan çıkardım ayakkabıyı, oraya koydum. İşte içeriden çoraplarımdan getirdim, çorabımı koydum falan. Bir paket sigaram vardı, onu da getirdim verdim. Cebine de biraz para koydum. Kardeş diyorum, bu ayakkabıyı giymiyor, onurlu bir çocuk yani. Giy diyorum kardeşim. Giymem diyor, ben diyor bilmediğim şeyi almam diyor falan filan. İşte bizim onunla orada bir anlaşmamız oldu. Bu ayakkabıyı giyersen geri gelirsen falan filan derken zar zor ayakkabıyı giydirdik çocuğa. Çocuk çıktı gitti. İnşallah o da iyi olmuştur. Sonra hatırlamıyorum çünkü gelmedi daha. Bizim de acemilik dönemlerimiz. Nasıl müdahale edeceğimizi bilmiyoruz çocuğa. Daha kendimizi işin içinden çıkaramamışız tabiri caizse. Odama gittim. Orası işte benim hizmete niyetlendiğim yer. İşte 6. ay işte dedim, ya Rabbi sen bana bir fırsat. Ama yine ağlıyorum. Orada da hüngür hüngür çocuk gibi ağlıyorum. Sen bana dedim bu sefer bir fırsat verdin. Ben de bu fırsatı senin koyduğun gayede, senin koyduğun amaçta, senin istediğin gibi yönetmek istiyorum dedim. Bundan sonra madem bir hayat, o süreçleri toplamında işte sokak hayatıyla beraber 30 sene geçmiş. Hep gayrimeşruda kullandım. Yani hep falan filanda geçti hayatım. Bundan sonra senin istediğin gibi olacak. İnşallah bu ömrümü de sana feda edeceğim dedim. Hizmet hayatım başladı. Şimdi elhamdülillah 6 senedir ayığım. Yani bağımlılık hizmeti görüyorum. Bu süreçler içerisinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetleri, hem de dedim bu işin akademik yönlerini öğreneyim. Gebze Teknik Üniversitesi işte sürekli eğitim merkezi var. Bağımlılık danışmanlığı sertifika bölümünü açtı. Orayı bitirdim. Yani hem alaylı hem mektepli olalım dedim. İki tarafı da istiyorum dedim yani. Sadece işte tecrübe yetmeyeceğini anladım bu süreçlerde. Buraları bitirdim. Şimdi dernekte bağımlılık danışmanlığı yapıyorum. Yani yakın zamanda yine Suffa çatısı altında Liman Derneği'ni kurduk. Liman Ayık Yaşam Derneği'ni. Selçuk abiyle beraber çıktık bu yola. Tabii ikimiz sadece fikir, İşte yöntem ve süreçleri biliyorduk ama sağ olsun bizim genç iş adamlarımız var, Allah razı olsun. Onların desteğiyle Liman Derneği'ni kurduk. Silivri'de ilk şubemizi açtık. Şu an orada 30 tane yatılı bir şekilde rehabilitasyon gören bağımlı kardeşlerimiz var. Yani bu süreçlerde başka merkezler açıp 81 ile yayılmak istiyoruz. Çünkü gerçekten gerekli bir hizmet bu bağımlılık hizmeti. Bu çocuklara da bizim bir alan oluşturmamız lazım. Bu çocuklar uzaydan gelmedi. Bu çocuklar senin amcanın oğlu, benim dayımın oğlu, onun halasının oğlu, onun çocuğu, bunun oğlu. Bu çocuklara bizim el uzatmamız lazım. Biz de bu süreçte işte merkezleri kurmaya başladık Allah'ın izniyle. Biz bağımlılık alanında ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Yani nasıl bir rehabilitasyon süreci yönlendiriyoruz? Biz bir kere en önemlisi ilaçsız, ücretsiz yapıyoruz bu işi. Yani zaten ekonomik olarak bütün aileler yıpranmış oluyor bu süreçlerde, bitmiş oluyor. Yani çocuğa desen ki bir de para ver, adama küfretmiş gibi olursun kardeşim yani. O yüzden ilaçsız, ücretsiz bizim temel gayemiz burada. 3 aylık rehabilitasyon süreci yönetiyoruz çocuklarda. Bu rehabilitasyon sürecinde ilk önce detoksla başlıyoruz. Yani fiziksel arınma dediğimiz bir süreç var. Yani o arınma süreciyle başlatıyoruz çocuğu, bağımlı olan bireyi. Sonrasında eğitim süreçlerimiz başlıyor. Yani fiziksel arınma bitiyor. İşte biz burada aslında bir teknik yakaladık. Kolektif bir teknik yakaladık. İman hakikatleriyle modern psikoloji, bir de sahadan gelen bağımlılık tecrübesini birleştirdik. Üçüyle beraber bir eğitim veriyoruz. Yani sadece manevi de vermiyoruz. Sadece maddesel de vermiyoruz. Sadece tecrübesel de vermiyoruz eğitimi. 3 ayaklı bir eğitim oluşturduk burada. Çünkü çocuk zaten madde bağımlısı. Madde bağımlısı olan bir çocuğu başka bir maddeye bağlamak akıl işi değil. Onu alıp maddeden manaya geçirmek lazım. Burada manevi değerler eğitmenimiz devreye giriyor. Çocuğun kaymış olan o hem evrensel ahlak ilkeleri, hem imani değerleri, hem manevi değerleri tekrar yapılandırma sürecini başlatıyor. Ve bu süreçlerde manevi değerler eğitmenlerimiz hiçbir şekilde bir zorlamayla bu işi yapmıyor. Yani hadi git namaz kıl, bilmem oruç tut, onu yap, bunu yap. Bu kesinlikle yok. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden üstündür. Zaten orada da mentör olan eski bağımlı eğitmenlerimiz oluyor. Yetiştirdiğimiz ex-user dediğimiz eski kullanıcılar oluyor. Onlar devreye giriyor. Çocuk
izlemeye başlıyor. Nasıl iyileşilir, nasıl ayıklanır? Kim var önünde? İyileşmiş bir bağımlı var. Teknik ne bu? Yani burada onun artık dayatmasına gerek yok. Artık o izleye o görsel ve işitsel zekasıyla beraber bu süreçleri yakalamaya başlıyor. Burada manevi değerlerden hariç bir de psikolojik eğitimler veriyoruz. Psikoloğumuz var, dernek psikoloğumuz var. Hem bireysel görüşmeler yapıyor, yani bireysel terapiler yapıyor. Hem de grup eğitimleri yapıyor çocuklara. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Yani bir bağımlının halinden bir bağımlı anlar. Yani bu sistemin içerisindeki en önemli eğitimlerden biri de 12 basamak dediğimiz bir ruhsal program var. Bir de ayık yaşam dediğimiz bir program var. Zaten bunu Avrupa'da kullanılan bir program. Biz bunu alıp milli ve manevi değerlerimize daha çok uyumladık. Bunu da bağımlılar veriyor. Burada bu eğitimi vererek o kişi uyuşturucuyu bıraktıktan sonra bile, çünkü bir hastalık. Duygu kökenli bir hastalık, ömür boyu sürecek bir hastalık. Uyuşturucuyu bıraksa bile içme isteği devam ediyor. Yani o içme isteğiyle başa çıkmanın yolları ve yöntemleri var. Bunların eğitimini bağımlılar veriyor. O madde içme isteğinde nasıl baş edecekler? Bunların eğitimlerini veriyor. Yani tanı bağımlılıksa hiçbir ilaca gerek yok. Bak, burada kesinlikle tıbbı reddetmiyoruz, ilaçları reddetmiyoruz. Bağımlılık duygu kökenli bir hastalık. Bir duyguyu da hiçbir ilaç iyileştiremez. Burada tamamen işte o iman hakikatlerinin getirmiş olduğu terapatik yöntemleri kullanıyoruz biz. Onun haricinde o psikolojik yöntemleri ve sahadan gelen o duygusal dönüşümü oluşturacak yöntemleri uyguluyoruz. Hatalı düşünceleri ayıklıyoruz çocuklarda uyuşturucuya giden. Bitmiyor tabii, bu sadece bireysel olan kısmı. Bununla beraber aileye de eğitim veriyoruz. Bağımlılık eğitimleri veriyoruz. Çünkü ailenin de değişmesi lazım bu süreç içerisinde. Aile değişmezse çocuğun tek değişmesi bir işe yaramıyor. Yine bitmiyor yani bunlar. Sorun uyuşturucu değil, uyuşturucuya götüren sebepler. Şimdi her gelen çocuğun bir iki tane dosyası oluyor. Burada yasal süreçlerini başlayıp denetim serbestliği sürecine sokmaya başlıyoruz. Çünkü o sebepleri ortadan kaldırmamız lazım. Tıbbi süreçleri varsa, uyuşturucu onu yıpratmışsa hastane süreçlerini başlatıyoruz. Haricinde sosyal uyum ve istihdam süreci, yani bütüne dokunmak aslında. Parçaya değil. Şimdi insanlar bu işte muvaffak olamıyorsa kurumlar, parçaya dokunuyor. İşte fiziksel detoksu yapıyor, gönderiyor. Ne bileyim işte yanında bir bireysel terapi yapıyor. Bütüne dokunacaksın abi. Kişinin bütün hayatına dokunman lazım. Sosyal çevresinden istihdam sürecine kadar. Yani meslek grupları olanlar varsa burada zaten gidip işine devam ediyor. Yoksa biz o, dedim ya abi, bize işte bu merkezleri kuran iş adamlarımız oluyor. Bağışçı iş adamlarımız oluyor. Onların yanına bunları entegre ediyoruz. Sonrasında yine bitmiyor abi. 3 aylık eğitimde biz bunları yapıyoruz, planlıyoruz ama sonrasında şöyle bir durum var. Çocuk bize gelmeye devam ediyor. Yani biz aslında ömürlük bir bağ kuruyoruz. Burası onların birazcık şeyi oluyor. Deşarj merkezleri. Haftada bir gün geliyor, idrar testi veriyor. Canı sıkıldıkça çıkıp gelip çay içiyor. Bu süreçlerde gelip giderken bizimle görüşmeleri devam ediyor. Eğer biz baktık sıkıntılı bir durum var, 2-3 gün bir daha alıp bunu çekiyoruz merkezde. Devam ettiriyoruz. Böyle bizimle şu an iletişimde olan 3-4 yıllık çocuklar var. Ki bu büyük bir başarı. Dünya istatistiklerinde madde bağımlılığında iyileşme ilaçla beraber %2'lerde, 3'lerde, hadi 5'lerde olsun. Biz elhamdülillah %60-70'leri yakaladık. Bu rakamlar istatistiklerin çok üstünde rakamlar. Arkada bir Ar-Ge çalışmamız devam ediyor. Yani bağımlılık danışmanı, psikolog, manevi değerler, idare amirimiz, bunlarla beraber oturup bu seviyeleri daha yukarı nasıl çıkarabiliriz? Bunlar için de çalışmalarımız devam ediyor. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Bu bir kurumun yapabileceği bir iş değil. Yani topyekün bir seferberlik lazım aslında. Ben inanıyorum her apartmanda bir iki tane var. Benim inancım buna yakın, çünkü her gelen bağımlıyla ben de dahi sohbet ettiğimde çevresinde 100 tane bağımlı var. Bu zaten bir salgın hastalık, bulaşıcı bir hastalık. Yani bağımlı olan birey belirli bir süre sonra başka birine bulaştırıp kendine yeni bir ekonomik kapı açması lazım. Yani grip gibi. Eğer biz bunun önüne geçmezsek, hani şimdi toplumda şu yargı çok var. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. İnan olun yakında sizin çocuklarınıza da bulaşacak. Sizin ailelerinize de bulaşacak. Ya topyekün bir seferberlik başlatırız. Aynı korona için nasıl bir tedbir aldık? Hep beraber nasıl hareket ettik? Bakın şu an işte yumuşamaya başladı. Maskeler çıkıyor falan filan. Bu bağımlılık içinde böyle topyekün bir seferberlik yapıp hafifletiriz. Ya da ben şunu hissediyorum. Belki diyecekler çok abartıyor, şişiriyor. Millet çocuklarını okula göndermeden önce böyle merkezlere gönderecek. İlk önce buralarda bir arınma oluşacak ki çocuklar okula gidebilsin. Bağımlılık alanında devam ederken kendi otobiyografimi yazdım. İçinde hem bir bağımlının yaptığı hatalar, hem ailesinin yaptığı hatalar, toplumun yaptığı hatalar, sonunda hidayetle ilgili bir süreç var. İnşallah basacak abiler varsa bekleriz bu kitabı. Metamfetamin diye bir madde üretmişler. Laboratuvar ortamında ürettiler bu maddeyi. Yani burada var, benim annem çatal, babam bıçak diyor. Bu hale getiriyor adamı yani. Çok hızlı bir şekilde psikoz ve şizofrene götürüyor. Sanrılar görüyor.
Yani ona soruyorsun 3 harflerle iletişim kurduğunu düşünüyor ama 3 harfli değil iletişim kurdukları. O hayal ürünleriyle bir süre sonra gerçek olan da gerçek olmayan birbirine karışıyor. Karım beni öldürecek diyen mi, mahalleli beni öldürecek diyen mi? Burada bir sürü hasta var öyle. Yani bu uyuşturucuyu üreten adamda nasıl bir kafa varmış bilmiyorum. Bir senede o hale gelir mi ya? Ailelerin yaptığı yine temel hatalardan biri yani aslında bu bir manevi boşluktan, duygusal bir boşluktan oluşuyor uyuşturucu bağımlısı. Aile genelde benim şu an bu tespitim kendi kişisel tespitim. Belki izleyen bazı aileler yargılayacak. Canları sağ olsun, hakkımız helal olsun onlara. Şimdi biz çocuğun uyuşturucu bağımlısı oldu diye feryat figan basıyoruz. Zaten bunun zeminini biz hazırlıyoruz abi. Çünkü madde haz veriyor diyoruz çocuğa. Çocuk telefonu deniyor. Bitti. Ayakkabı tamam, tatil tamam, araba tamam, güzel bir ev tamam. İyi bir eş de aldım. Hep tamam işte. Bitti. Sonra haz vermemeye başlıyor. Buraları görüyor yani. Çocuk buraları fark ediyor. Zaten böyle yaşayan ailelerin de o evin içerisinde mutlu olma süreçleri o materyal alınana kadar. O materyale kavuştuktan sonra o haz da bitiyor. 1 ay 2 ay içerisinde. Keyif de bitiyor. Çocuk buralardan o maddesel haz odaklı yaşam biçimini benimsemeye başlıyor abi. Yani maddeye kaymalar başlıyor. Bu benim tespitim. Yani bu benim kendi öngörüm. Şöyle bir yaşam biçimi olsa halbuki ailelerin içerisinde adam eş, İşte 2 eş birbirine tam entegre. Namaza kalkıyor ama o kalkış, o lisanı halle, o mutlu edişi, gerçekten bir yaratıcıyla buluşmasını çocuğa hissettirmesi. Çocuk demek ki bu süreçlerde evet buralardan da mutlu olunabiliyor. Buralardan da haz alınabiliyor. Buralarda keyif ya da birine yardım edilecek. Bunu evin içerisinde sanki bir mutluluk kaynağıymış gibi, haz kaynağıymış gibi çocuğa göstermek. Biz buraları gösteremiyoruz. Maddenin daha çok haz verdiğini gösteriyoruz çocuğa. Çocuğun madde bağımlısı dışarıda kancalar var abi. Gelip takarlar. Fıtrat boşluk kabul etmez. Orada da o boşluğu kabul etmiyor. Burada ben bağımlılıktaki en büyük temel problemin manevi eksikliğin olduğunu düşünüyorum. Yani manevi tatminsizlik, manevi doyumsuzluk. O manevi olan kısmın çocuğa doğru bir şekilde yerleştirilmemesi aslında. Biz burada temel bir sloganımız var. Maddeden manaya. Biz bunu Risale-i Nur tabanla yapıyoruz. Bizim tabanımız Risale-i Nur. Çünkü benim de zaten bütün sorularıma cevap veren kırmızı kitaplar oldu. Ben kaynağım o. Ben de ondan besleniyorum elhamdülillah. Çocuklara da bunların zaten burada manevi değerler eğitimi yaparken bunların üzerinden yola çıkıyoruz. Kırmızı kitapları yazan üstadın bir metodu var. O metodu yakalamak önemli olan. Biz o metodu birazcık fark ettik. Biz biraz fark ettik. Bizden ileride abiler var. Onlara bakıyoruz. Diyoruz ki biz bir şey fark edememişiz aslında. Orada bir metot var. Sorgulayıcı bir metot. Yani kapatıcı, örtücü bir metot değil. Ve sorgulamaların sonucunda keyif alacağın bir metot çıkartıyor ortaya aslında o Risale-i Nurlar, kırmızı kitaplar. Biz bunu burada keşfettik. Yani ben çok boğuluyordum kader mevzunda, o mevzunda, bu mevzunda. Ya üstadın metodu farklı, çocuğu anlatır gibi anlatmış. Ya gel kardeşim hele bir otur ya. Orada o cümle benim çok... Hele şu hikayeciye bak. Yani hikayeyle onu sevdirecek bir yöntemle anlatmış çocuğa. Burada mesela biz çocukların hiçbir şekilde dini inançlarına, siyasal bakışlarına, hiçbir şeye bakmıyoruz. Bize deisti de geliyor, ateisti de geliyor, işte ne bileyim spiritüel olanı da geliyor. Her kesimden her insanı biz kabul ediyoruz. İlla gel kardeşim sen inançlısın, seni alalım, seni yatıralım, seni tedavi edeceğiz diye bir durumumuz yok. Yani böyle bir sürecin içerisinde değil. Çocuk şunu bile çok rahat sorabiliyor. Allah'ı kim yarattı? Bu sorulara Risale-i Nur cevap veriyor işte abi. Yani buralarda bu sorulara Risale-i Nur çok rahat cevap. Hem de çok basit manada. Yani ben bile bu Risale-i Nur'ları tanımadan önce biri bana gelip deseydi ki Allah'ı kim yarattı? 30 kere düşünürdüm. Ben bu adama nasıl anlatırım bunu? Ben bu adama bunu nasıl aktarırım? Ya da işte Allah'ın adalet dediğimiz kısmı. Niye işte adam kötülük yapıyor da bilmem ne de niye iyi gidiyor? İşte ya da Allah işte kötülüğü yarattı, Allah kötü mü? İşte ne bileyim kader varsa biz niye yaratıldık? Yani bize soruldu mu? Risale-i Nur'larda abi bu ve bunun gibi bütün sorulara cevap var. Onu doğru bir şekilde alıp doğru bir şekilde biz çocuğa aktarabilirsek o kırmızı kitaplardan doğru bir anlatım biçimiyle. Bir de şunu yakalamak lazım yani üst perdelerden konuşmamak lazım. Biz burada çocuklara anlatırken öyle seviyeyi o kadar düşürüyoruz ki yani o anlayabilecek seviyeyi yakalasın diye direkt bu iman hakikatlerini anlatırken yani çocuğa şöyle gitmiyoruz. O haram, bu helal, o şu, bu. Bak bu senin bu duygunu hasta ediyor kardeşim. Bunu yaparsan bu duygun hastalandığı için bu duygudan dolayı gidip uyuşturucu kullanıyorsun. Bu duygun hastalandığı için bak buna bulaştığında, bu sıkıntıları yaşadığında eğer bunları iman hakikatleriyle kanalize etmezsen, yeniden yapılandırmazsan bu yaşam biçimini bak bu duygun hasta olacak. Toplumda da yer bulamayacaksın.
Bırak toplumu, öbür tarafta da yer bulamayacaksın. Ama bunları doğru bir şekilde yedirmek. Şimdi çocuğa kalkıp işte şunu yapıyorsun, haram yapma bunu ya zaten bunları herkes biliyor ya. Az çok muhafazakar da olsa çocuk, deist de olsa, ateist de olsa etrafında ya da çevresinde, ailesinde bu işleri ona anlatan yüzlerce insan olmuş. Bunları duymaktan bıkmış çocuk. Bu çağa uyumlamak çocuğu. Çağ abi sosyal bilimler çağı. Yani o modern psikolojiyi iyi yakalamak lazım. İnsanlar bunu seviyor yani. Bu duygularla uğraşmayı seviyor. Hatalı düşünceleri ayıklamayı seviyor. Evet, üstadın metodunda bunları ayıklıyorsun. O hatalı düşünceleri ayıklayacak metot var. O metotları doğru bir şekilde çocuğa verdiğin zaman belirli bir süre sonra artık senin çocuğa anlatmana gerek yok. Çocuk hangi kaynağa başvuracağını biliyor. Benim böyle bir sorun mu var? Ya dur buna bir cevap veren olmuştur. Ya açıyor bakıyor. Ki ben şöyle olaylara denk geliyorum. Çocuk soruyu bulmuş. Cevabını da bulmuş. Benim haberim yok. Getiriyor. Bak hocam diyor, buldum diyor, yakaladım diyor. Burada diyor bunun cevabı var. Yani belki bana sorsa ben o cevabı veremem. Yani belirli bir süre sonra o metodu çocuklara aktarmak. Yani o maddeden manaya geçişi doğru bir şekilde yapmak. Doğru bir şekilde bak kardeşim bu manada da bir haz var. Bunda da bir lezzet var. Bunda da bir keyfiyet var. Hem de bunun ucu sonsuz. Hem de bunun ucu sınırsız. Yani uyuşturucu gibi değil. İşte 10 birim dopamin ürettim, mutlu oldum, bitti. Sonra tekrar çekildi, kafası gitti. Tekrar böyle bir şey yok. Eğer o gerçekten maddeden manaya doğru bir şekilde geçişi yaptırabilirsek çocuğa, o sorgulamayı karşı doğru cevapları verirsek çocuğa o manadaki hazzı, lezzeti de yakalıyor. O yüzden bizim sloganımız maddeden manaya. Zaten maddeden maddeye olsa yani biz sadece bilimsel yöntemlerle ilerlesek, yani bu manevi yöntemleri kullanmazsak çocuğu maddeden koparıp başka bir maddeye bağlayacağız. Bu da hata, bu da yanlış abi. Çünkü o madde yine belirli bir süre sonra haz vermeyecek. Çocuk yine uyuşturucuya dönecek. Bu tabii benim düşüncem abi. Şimdi bu madde bağımlılığı alanında şöyle bir durum var. Fedakarlık gerektiren bir durum. Yani işte sabah 8'de gireyim, akşam 6'da çıkayım gideyim. Bu iş çözülsün. Zaten çözülmüyor. Yani bu iş 7/24 hizmet gerektiren bir sistem. Gerçekten şöyle durumlar var. Biz gece 2'de 3'te çıkıp buraya geliyoruz. Ya bazen ben inanın çocuğumu bazen 2 gün hiç muhatap almadığımı biliyorum. 2 gün yüzünü görmemişim. Ya görmüşüm ama böyle alıp onu sevememişim yani. Yani en son eşimle şunu yakaladım. Biz hiç sohbet edemeyecek miyiz ya seninle? Oturup muhabbet edemeyecek miyiz seninle? Yani böyle bir fedakarlık sonucunda bu kardeşlere yardım edebiliyorsun. Çünkü bu kardeşin inanın an be an duyguları değişiyor. An be an müdahale etmek lazım. Analiz etmek lazım. O analize karşılık da bir yöntem geliştirmek lazım. İşte geldim sabah iyi nasılsın, iyiyim, tamam. Yazdım sana oğlum, al bunu yut, iyileştin, sen de git. Böyle bir durum yok abi. Çünkü uğraştığımız faktör insan faktörü. Çok karışık kombinasyonu olan bir faktör. Yani böyle bir karışık kombinasyonu olan bir faktöre biz diyoruz ki işte şu ilacı yut iyileş, şu hareketi yap iyileş, bunu yap iyileş. İnanın abi biz grup halinde çalışıyoruz ama grup halinde de bireysel uğraşıyoruz çocuklarla. 30 kişilik bir grup var burada. 30'una da şunu yap diyemiyorsun. 30'una da bunu yap sen iyileşirsin diyemiyorsun. Yani bunlara böyle zaman dilimi ayırmak lazım. Bazen bazı hastalarla çalışıyorum abi. 3 ayımı veriyorum. 3 ayımın da yani 12-13 saatler değil ha bunlar. Böyle gidip de işte 3 ayın 24 saatini düşünün. Eve gittin hala onu düşünüyorum kafamda. Hala dönüyor kafamda. Yani evden çıktın de iş yerinde bırak eve geldin. Öyle bir durum yok abi. Ya gönlünü, aklını, fikrini, bütün duygularını bu işe koyup yardım edeceksin bu çocuklara ya da dokunup iyice ümitsizliğin içerisine sürüklemeyeceksin. Bu da yine tabii benim düşüncem. Şimdi ben sokakta kalırken ya benim aslında uyuşturucu kullanırken çok ölen arkadaşlarım var. Allah rahmet eylesin, Allah taksiratlarını affetsin. Yani keşke imanı yakalasalardı. İsterdim onların da bunu yakalayıp bu lezzeti tatmasını, bir yaratıcının onlara yardım edeceğini bilmesini isterdim. Sinerci bir arkadaşım vardı, hem de eroinmandı. Biz onunla beraber sokakta kalıyorduk, o peçete satıyordu. Bir gün işte akşamüstü yine 4-5 gibi saat, yine mekandayız, metruk bir mekandayız. Ben orada iğne yapıyorum işte, o zaman artık kasıktan iğne yapıyorum ben. Damar kalmamış vücudumun hiçbir yerinde. O da ayaktan yapıyordu, bacaktan yapıyordu. Daha onun damarları ama bacağı böyle şişmişti. Ben ona hep diyordum bak kardeşim sen öleceksin, seni hastaneye götürelim. O günü onun son iğnesiymiş işte. Yani ama yani yanımda öldü, kucağımda öldü çocuk. Şunu hatırlıyorum ya, etkilenmiyorsun abi. Yani öldüğünden etkilenmiyorsun. Adam öldü diyorsun, kenara bırakıyorsun. Zaten ölüp ölmediğini bir eroinman diğer eroinmanla anlıyor. Bunların takla dediğimiz, koma dediğimiz durum var. Oralarda diğer eroinman ona müdahale ediyor, onu oradan çıkarıyor, alıyor yani. Onu biz o yöntemlerini biliyoruz, onu takladan alıyoruz, komadan alıyoruz. Ama ölmüşse hissediyorsun abi. Yani uyuşturucu yüzünden ölen çok arkadaşım var. Bu benim için en çarpıcısıydı. Sokakta öldüğü için hafızamdan hiç silinmez. O yüz ifadesini hatırlıyorum.
yani öldü, o yüz ifadesi, gözleri açılmıştı, ağzından böyle beyaz bir köpük gelmişti. Yani ben et parçalarının burnundan çıktığını hatırlıyorum. O yüz ifadesi, yani inanın şöyle, tabii en doğrusunu Allah bilir, sanki kötü bir yere gittiğini hissediyorum şu an baktığım zaman. Onun iyi bir yere gittiğinin bir yüz belirtisi yoktu ondan. Dehşete kapılmıştı. Ben ondan sonra çok ölüm gördüm. Uyuşturucu içmeyen, işte ailemden ölümler oldu, çevremden. Onların böyle yüzünde bir sükunet var. Ama onun o dehşetli bir yere gittiğini, gerçekten bir yaratıcı olduğunu, cennetin cehennemin olduğunu o yüze baktığında anlayabiliyorsun abi. Benim abi hayalhanemle hiçbir bağlantım yoktu bir kere. Ben internet üzerinden gördüm. Sosyal medya üzerinden tanıştım hayalhanemle. İşte Mehmet Yıldız var, Mehmet Yıldız Hoca var. Bir iki videosuna denk geldim. Ben o hitabetten etkilendim. Anlatırken adamı içine çekiyor, alıyor böyle. Bir iki konu hakkında onun videolarını açıp izlemiştim. Yani güzel, yedirici cevapları vardı. Hoşuma gitmişti. Sonra öyle takibe başlamıştım. Ben Mehmet abiyi takip ediyorum ya. Onun da kaynağı belli, Risale-i Nur. Yani o Risale-i Nur tabanı ve kaynağı aslında onu besliyor. Çok sorgulayıcı bir devrin içerisindeyiz. Mehmet abi de o üstadın metodunu yakalamış. Ben onu fark ettim yani. Yani değil, ben birçok kişinin hayatına dokunduğunu düşünüyorum Mehmet abinin. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde, tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil, uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.